Omnitrix, içerisinde binlerce uzaylının DNA'sını barındıran eşsiz savaş makinesi. Dört kolundan şimşek hızına, hangisini daha çok sevdiğimize karar veremediğimiz vahşi savaşçıların geldiği efsanevi yer. Ama bu saatin içinde öyle bir yaratık var ki, tek bir parmak şıklatmasıyla bütün evreni yok edebilir. Alien Force serisinin ilk sezonunda Ben Alien X'e dönüştü ve hiçbir şey yapmadı. Sadece orada durdu. Bütün o güç, bütün o evrenleri yaratan potansiyel ve ben sanki bir heykeltıraş gibiydi. O an ekrana baktım ve bu uzaylı neden hareket etmiyor diye düşünmeye başladım. Ama asıl problem bu değildi. Çünkü kafama başka bir soru takılmıştı. Nasıl? Azimuth nasıl bu uzaylıyı ele geçirdi? Galaktik efsaneler olan Celeste Sapienlerin üzerinde yaşadığı yaratılışın ocağına gitmeye kim cesaret edebilirdi ki? Ben bu sorunun merakını 10 küsür yıl taşıdım. Ta ki bu videoyu hazırlamak için okuduğum onlarca yazı ve izlediğim onlarca videonun ardından hiç beklemediğim bir cevapla karşılaşana kadar. Çünkü cevap tam gözümün önündeydi. Ben Hyde ve bugün sizinle Azimuth Alien X'in DNA'sını nasıl aldı sorusunun cevabına bakacağız. Bu soru Ben 10 evreninin en derin ve en az konuşulan sırlarından biriyle doğrudan bağlantılı ve eğer teorim doğruysa Omnitrix'in hikayesi sandığımızdan çok daha karanlık olabilir. Eğer video hoşunuza giderse beğenip abone olmayı unutmayın. Maalesef ben de sizin gibi reklamlardan nefret ediyorum. Ama kanalımızın büyüyebilmesi için sizin desteğiniz çok önemli. Hazırsanız hadi videoya geçelim. Konuya tam anlamıyla girmeden önce biraz temel atalım. Alien X kim? Ya da daha doğrusu ne? Alien X'in geldiği yer evrendeki diğer tüm medeniyetlerden ayrılıyor. Ait olduğu Celeste Sapien ırkı yaratılışın ocağı adı verilen bir yerde yaşıyor. Ve hayır, bu isim kulağa havalı gelsin diye seçilmedi. Çünkü burası tüm evrenlerin yaratıldığı, hatta daha doğru bir ifadeyle evrenlerin hala yaratılmaya devam ettiği yer. Zaman burada farklı işliyor. Bazı varlıklar bu bölgeye giremiyor ve tüm bunlar yaratılışın ocağını galaksinin en dokunulmaz noktalarından biri haline getiriyor. Şimdi size küçük bir soru sormak istiyorum. Siz de küçükken Ben'in Alien X'e dönüşümünü izlerken bu uzaylı neden bu kadar aptal görünüyor diye düşündünüz mü? Ben düşünmüştüm. Çünkü hiç hareket etmiyor ve konuşmak için bile ağzını açmıyordu. Ama bizim o aptallık sandığımız şey aslında tam tersiydi. Alien X'in gücünü sınırlayan şey dışarıdan gelen bir düşman değildi. Kendi zihni ve kafasının içinde yaşadığı sonsuz tartışmalardı. Çünkü onun içinde 3 farklı irade bulunuyordu. Serena, Bellicus ve ben. Bir eylemin gerçekleşebilmesi için maalesef üçünün de aynı fikirde olması şarttı. Serena şefkatin ve duygusallığın sesini temsil ederken Bellicus öfkenin sesini temsil ediyordu. Ve nihai karar da her zaman evrenin kaderini belirleme yetkisi verilmiş sıradan bir çocuğa, yani Ben 10'ına kalıyordu. Bu yapıyı öğrendiğimde lisedeydim. Tüm Ben 10 serilerini yeniden izliyordum ve gerçekten şok olmuştum. Çünkü bu Alien X'i galaksinin en güçlü varlığı yapan şeyin aynı zamanda onu kullanılmaz hale getiren şey olduğunu gösteriyordu. Ama asıl sorumuz bu değil. Asıl sorun Azimuth bu DNA'ya nasıl ulaştı? Çünkü DNA'sını almak için ya o uzaylının kendi isteğiyle vermesi lazım, ya bir doku örneği lazım, ya da başka bir şey. Şimdi bir saniye durun. Bir şeyi hatırlamanızı istiyorum. Ben 10 Ultimate Alien'da Agregor'un yaratılışın ocağına girmeye çalıştığı o bölümü hatırlıyor musunuz? Agregor 5 farklı uzaylının gücüne emmişti ve amacı doğrudan Alien X'in gücünü ele geçirmekti. Ve o bölümde öğrendiğimiz üzere yaratılışın ocağına sadece çocuklar girebilir. Omnitrix taşıyan gençler, yetişkinler giremez. Ve bence bu detay sandığımızdan çok daha önemli. İlk izlediğimde bu detayı çok da umursamamıştım. Hikayeyi güçlendirmek için eklenmiş küçük bir kural diye düşünmüştüm. Ama değilmiş. Bu kural Azimuth'un DNA'yı nasıl aldığı sorusunun tam kalbinde duruyor. Çünkü bakın, Azimuth Omnitrix'i yaratana kadar milyonlarca yıl boyunca galaksiyi gezdi. DNA topladı. Ama Celeste Sapienlerden DNA almak için yaratılışın ocağına girmesi gerekiyordu. Ve yetişkin bir galvan olarak oraya girmesi tamamen yasaktı. Peki Azimuth ne yaptı? İşte teorinin ilk ama en kritik parçası burada başlıyor. Azimuth her zaman evrenin en büyük dahisi değildi. Omnitrix'ten herkesi imrendirerek kazandığı itibarından ve yaptığı çalışmalarla galaksinin kaderini değiştirmeden önce o da sıradan bir genç galvandı. Sonra bazı eski kaynaklarda, çizgi roman uyarlamalarında ve yapım ekibinin yorumlarında dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Azimuth gençlik yıllarında yaratılışın ocağının etrafında çeşitli araştırmalar yapıyordu. Ama ben bu konuda biraz daha ileri gitmek istiyorum. Azimuth, Alien X'in DNA'sını kendi elleriyle toplamadı. Bunun yerine bir aracı kullandı. Bir temsilci. Ama bu temsilci sıradan biri değildi. Azimuth'un gençliğini yansıtan bir figürdü. Belki kendi türünden genç bir araştırmacı, belki de çok daha ilginç bir şey. Omnitrix'in ilk deneme sürümünü taşıyan bir test kullanıcısı. Şimdi biraz düşünmenizi istiyorum. Azimuth Omnitrix'i tasarlarken bir noktada saatin çalışıp çalışmadığını anlamak ve ne durumda olduğunu test etmek için bir deneye ihtiyacı vardı. Ve bu denek yeterince gençse yaratılışın ocağına girebilirdi. Şimdi gelelim teorinin ikinci ve çok daha rahatsız edici kısmına. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Alien X'in DNA'sını almak için sadece yaratılışın ocağına girmek yetmez. Celeste Sapienler ölümsüz değildir ama neredeyse öyleler. Onlardan DNA örneği almak için ya kendileri isteyerek vermeliler ya da bir şey daha. Ben 10 Omniverse'te kısa ama çok kritik bir sahne var. Azimuth, Omnitrix'i yaratma sürecini anlatırken bu konuyla ilgili şöyle söylüyor. Bazı DNA örnekleri kolay yollardan alınmadı. Bazı ırklar reddetti. Bazılarıyla anlaşmalar yapıldı. Anlaşma? Celeste Sapienlerle anlaşma yapmak mı? Şimdi bir saniye durun ve şunu hayal edin. Azimuth bir şekilde yaratılışın ocağına erişmeyi başardı. Belki genç bir temsilci aracılığıyla, belki de bir Celeste Sapien'in kısa süreliğine yaratılışın ocağından ayrıldığı nadir bir anda. Ve o karşılaşmada masaya son derece cazip bir teklif koydu. Ben size evrendeki sayısız türün
sapiyenlerin DNA'sını sunayım. Siz de karşılığında bana yalnızca tek bir örnek verin. Celeste Sapienler Azimuth'un yaptığı bu teklifi neden kabul etmiş olabilir ki? Çünkü Omnitrix tamamlandığında galaksinin en büyük koruma mekanizması haline gelecekti. Celeste Sapienler ölümsüze yakın varlıklar ama evrendeki büyük tehditlere karşı da umursamaz değiller. Eğer Omnitrix onları potansiyel bir yok oluş senaryosunda koruyacaksa belki de anlaşmak iki tarafın da çıkarına uygundur. Ama şimdi ağır bir ters köşe geliyor ve bu ters köşe her şeyi değiştirecek olayların başlangıç noktası. Eğer bu anlaşma gerçekten yapıldıysa Celeste Sapienler de Omnitrix'in içinde olduklarını biliyor demektir. Yani ben Alien X'e her dönüştüğünde Serena ve Bellicus sadece o formun sesi değil, gerçek Celeste Sapienlerin bir parçasıyla bağlantı kuruyor olabilir. Bu ihtimali ilk düşündüğümde gerçekten ürperdim. Çünkü eğer doğruysa ben Alien X'e her dönüştüğünde yalnızca bir uzaylının gücünü kullanmıyor. Yaşayan, düşünen ve hisseden gerçek bilinçlerle iletişime geçiyor. Bu Azimuth'un yarattığı bir simülasyon değil, bir kopya değil, gerçek bir bağlantı. Ve geldiğimiz bu nokta şu soruyu doğuruyor. Serena ve Bellicus zaman zaman istemeyerek de olsa Ben'e yardım etmeyi neden seçti? Çünkü anlaşmayı hatırlıyorlardı. Azimuth'un müzakeresini ve kendi ırklarına verilen sözleri hatırlıyorlardı. Şimdi 3. katmana geçiyorum. Ve bu katman biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ama sabırlı olun. Çünkü video bittiğinde tüm taşlar yerine oturmuş olacak. Omniverse'te görüyoruz ki Alien X evrenin yeniden yaratılmasında aktif bir rol oynadı. Ben Alien X'i kullanarak tüm evreni yeniden var etti. Asla inkar etmiyorum. Bu olağanüstü bir güç. Ama kimse şunu sormadı. Alien X bu gücü nasıl kullanıyor? Bunları yaparken kimden izin aldı? Celeste Sapienler evren yaratabiliyor. Tamam. Ama bir Omnitrix formu olarak ben nasıl bu gücü kullanabiliyor? Çünkü Omnitrix uzaylıların sadece görünüşlerini kopyalayan bir alet değil. Bunu zaten biliyoruz. Omnitrix, DNA'nın içerdiği tüm özellikleri saati takan kişiye aktarıyor. Güçleri de buna dahil. Peki Celeste Sapienlerin evren yaratma gücü DNA'larına kodlanmış mıydı? Bana göre olan tam olarak buydu. Azimuth, Celeste Sapienlere yalnızca DNA karşılığında bir pazarlık sunmadı. Kullanım şartlarını da belirledi. Bu güç keyif yapmak ya da ortamlarda güç gösterisi yapmak için kullanılmayacaktı. Yalnızca her şey ters gittiğinde ve tüm dengelerin tehlikeye girdiği anlarda kullanılacaktı. Ve Celeste Sapienler de bunu kabul etti. Çünkü bazen evreni korumanın tek yolu kuralları geçici olarak yok saymaktır. İşte Ben'in Serena ve Bellicus'un kararlarına karşı çıkma etkisi tam olarak bunun için vardı. Son çare, son bir umut olabilmek için. Şimdi durun. Size bir sorum var. Siz de yıllar önce Alien X'in o donuk duruşunu izleyip havalı falan da bu böyle hiçbir şey yapmadan duracak mı diye düşünenlerden misiniz? Ben öyleydim. Klasik. Yine ortaokuldayım. Televizyonda Cartoon Network açık. Ve ben Alien X'e dönüşüyor. Ama hiçbir şey yapmıyor. Eminim sizin de sabrınızı bayağı zorlamıştır. Ama ben gerçekten sinirlenmiştim. En güçlü uzaylı bu mu diye bir triplendiğimi hatırlıyorum. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda o işe yaramazlık aslında yazarların evreni dengede tutmak için tasarladığı bir güvenlik kilidi gibiydi. Evrenleri yaratan bir güç bir çocuğun kafasına göre kullanılamazdı. Bu gücü dengeleyebilmek için 3 sese ihtiyaç vardı. Bu detayı yaşınız küçükken pek kavrayamıyorsunuz ama bence bu iyi yazılmış bir hikayenin olmazsa olmaz bir parçası. O anda anlayamasanız da yıllar sonra dönüp baktığınızda her şey yerli yerine oturuyor. Şimdi olayı toparlayıp teorimizi noktaladığımız yere gelelim. Azimuth'un Alien X'in DNA'sını nasıl elde ettiğini hiçbir zaman tam anlamıyla öğrenemedik. Ama eğer bu teori doğruysa cevap düşündüğümüzden çok daha ilginç olabilir. Çünkü burada yaşanan şey bir örnek toplama süreci değil. İki tarafın da kazandığı bir anlaşmaydı. Azimuth, Omnitrix'in eksik bir parçasını elde etti. Celeste Sapienler ise güçlerinin evreni koruma görevinde kullanılacağını garanti altına aldı. Ve bir anda Serena ve Bellicus'un tüm o saçma davranışları anlam kazanmaya başladı. Çünkü onlar hiçbir zaman Omnitrix'in içinde yaratılmadı. Onlar zaten vardı. Ben yalnızca onlarla kozmik bir bağlantı kurdu. Bu teori size mantıklı geldi mi? Yoksa Azimuth'un DNA'yı çok daha farklı bir yolla aldığını mı düşünüyorsunuz? Belki Celeste Sapienler hiç farkında değildi ve tüm bu bilinç meselesi bambaşka bir açıklamaya sahip. Her türlü fikrinizi gerçekten merak ediyorum. Yorumlarınızı okuyup değer verdiğimi biliyorsunuz. Eğer Kevin'in türünün gerçekten ne olduğu ve Gwen'in normal bir insandan bir anda nasıl büyü yapabilen uzaylı bir türe dönüştüğü gibi herkesin merak ettiği yaklaşık 10 soruyu cevapladığım bir video yapmamı da isterseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya 200 like gelirse o videoda kanalda olacak. Ama size şu soruyu da sormadan videoyu bitirmek istemiyorum. Eğer bu anlaşma gerçekten yapıldıysa ve Celeste Sapienler bunu onayladıysa onlar da Paradox'un zaman kurallarını hiçe saydığı, kendi kurallarına göre evreni düzenlediğinin farkında mıydı? Yoksa bu da Paradox'un planlarının bir parçası mıydı? Belki Clockwork'la ilgili yaptığım teori videosunu bilen arkadaşlar bu bağlantıyı çoktan kurmuştur. Eğer merak ettiyseniz o videoyu da kaçırmamanızı öneririm. Daha önce hiç duymadığınız şeyler duyacaksınız. Ekrandaki videoya tıklayıp gidebilirsiniz. Orada görüşmek üzere.